Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü haberimiz Türkiye'den geliyor. Haber sitelerinden bana ulaştı. Başlığımız şöyle: Emekli maaşları yeniden hesaplanacak. Bu kişilerin emekli aylığına ek zam geliyor. Doğru duydunuz değerli izleyiciler. Hatta bazı emeklilere %30 zam gelecek bu sene. Bazılarına maalesef gelmeyecek. Kime ne kadar zam gelecek? Bakın, bütün maaşlar yeniden hesaplanacak. Kime ne kadar zam gelecek? Bütün bilgiler bu videoda. Sonuna kadar izlerseniz bütün bilgileri öğrenmiş olursunuz. Biraz evvel dediğim gibi haberim Türkiye Haber sitesinden geliyor. Yani bazı vatandaşlar yazıyor, yalanın batsın, malanın batsın, ama değerli izleyiciler, ben burada bu haberleri uydurmuyorum. Bu haberler bana haber sitelerinden, Türkiye'den geliyor. TÜİK, Türkiye ekonomisinin geçtiğimiz yıl %3,2 büyüdüğünü açıklarken, bu büyüme nedeniyle 1 Ocak 2025 tarihi sonrasında emeklilik başvurusunda bulunanların aylıklarına zam yapılacağı öğrenildi. Milli gelirdeki artıştan dolayı emekli aylığı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısı 0,96 puan arttırılırken, söz konusu değişiklik emekli maaşlarının %0,73 artmasını anlamına gelecek. Türkiye'de uygulanan ekonomik politikaları milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı yaşamasına neden olurken, geçtiğimiz yıl emeklilik başvurusunda bulunmayanların hayatı boyunca %30 daha az maaş alacağı öğrenilmişti. Bu konuya detaylı daha geleceğiz. Değerli izleyiciler, lütfen sonuna kadar izleyin. Emeklilik sisteminde büyük bir sorun olarak görülen ve bu durumu düzeltmek adına yeni bir adım atılmazken, geçtiğimiz hafta açıklanan büyüme rakamlarının ardından yeni yılda emekli olanların aylıklarında ufak düzeltmelere gidileceği öğrenildi. Değerli izleyiciler, ufak da olsa düzeltmeye gidileceği öğrenilmiş. Emeklinin güncelleme katsayısı değişecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, bakın, Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, tekrar bu konuya geri dönüyorum. Murat Bozdağ hiçbir şey uydurmuyor. Her şey adıyla, her şey belli burada. Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz hafta açıkladığı ekonomik büyüme verilerinde Türkiye ekonomisinin 2024 yılında %3,2 oranında büyüdüğünü duyurdu. Gayri safi yurt içi milli hasılada yaşanan bu artış, mevzuat gereği emekli aylığı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısının da 0,96 puan artmasına neden olacak. Milli gelirdeki artış nedeniyle değişecek emekli maaşları ise yalnızca 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrasında emeklilik başvurusunda bulunan kişileri kapsayacak. Emekli maaşları yeniden hesaplanacak. Baştan söylediğim gibi değerli izleyiciler, emekli maaşlar yeniden hesaplanacak. Hesaplama sistemindeki değişiklik nedeniyle emeklilerin aylıkları Nisan ayından itibaren geçerli olacak şekilde yeniden hesaplanacak. Nisan ayından itibaren geçerli olacak değerli izleyiciler. Herhangi bir yanlışlık olmasın. Bakın, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra bağlanan emekli aylıkları %0,70 oranında artacak. 0,73 hatta. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra bağlanan emekli aylıkları %0,73 oranında artacak. Örneğin 30.000 TL bağlanmış aylık 30.219 TL'ye yükselecek. Şimdi belki bazılarınız dersin, ya 219 lira için bu kadar mı bağırıyorsun? Ama sanıyorum ki değerli izleyiciler, o 219 TL bazı vatandaşlarımıza melem gibi gelecek. Şubat ve Mart ayında emekli aylığı bağlanmış kişilere aradaki fark Nisan ayında alacakları maaşta ödenecek.
Yani Nisan ayındaki maaşından beraber alacaksın. Örneğin Ocak ayında dilekçe vermiş olanların aylığı 1 Şubat'ta bağlanmış olduğundan onlara Şubat ve Mart ayında almaları gereken farkın toplamı Nisan ayında yatırılacak. Şubat ve Mart'ın hakkını Nisan ayında alacaksınız değerli izleyiciler. Dilekçeyi önce verenlerin maaşları %30 daha fazla olacak. Şimdi tabii ki bu bilgi bazı vatandaşlarımızda, emeklilerde tansiyon arttırabilir veyahut da düşürebilir. Maalesef kanun kural böyleymiş. Öte yandan emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024'de öncesinde verenler ise yeni yılda emekli olanlara kıyasla %30 daha fazla maaş almaya devam edecek. 31 Aralık'a kadar dilekçesini verenler, değerli izleyiciler, 31 Aralık 2024'e kadar emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar veren özel sektör işçileri ve Bağkurlular ile 14 Ocak 2025 tarihine kadar veren kamu işçilerinin kazançlarının güncel değeri hesaplanırken 2024 yılında kazançlarında %86,16 oranında artış yapıldı. Başka bir ifadeyle onların 2024 yılı güncelleme katsayısı 1,4544 yerine 1,8616 olarak uygulandı. Bu da emekli aylıkların dilekçeyi 2025 yılı ve sonrasında verenlere göre %30 ile 31 daha fazla olmasını sağladı. Aksi bir değişiklik yapılmadığı sürece geçtiğimiz yıl emekli olanlar hayatları boyunca bu yıl emekli olanlardan %30 oranında daha fazla emekli maaşı almaya devam edecek. Şimdi değerli izleyiciler, bu konuda biliyorum bazısınız sevinçten hopluyorsunuz, bazısınız tabii ki bir gün geç kaldınız, %30 az alacaksınız. İyi para, %30 tabii ki bu miktardan. Kanun kural bu değerli izleyiciler. Bu konuda ben bir şey diyemem. Benim vazifem değerli izleyiciler bu haberleri size iletmek. Haberler şahsen böyle şu anda, belki ümidimiz kesilmesin. 3 ay sonra, 2 ay sonra, 3 ay sonra her şey değişebilir. Evet değerli izleyiciler, bazı vatandaşlarımız, emeklilerimiz biliyorum haberimi beğendiniz, bazılarınız hiç beğenmediniz. Ama benim kanalımı beğeniyorsanız bana bir like verin, benim hatırım için değerli izleyiciler. Abone olmadıysanız da bana abone olarak destek olursanız, abone olmak ücretsiz. Bana destek olursanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.